Selam. Hoş geldin Maya. Teşekkür ederim. Bana bu kadar heyecan veren bir konuda benimle konuşmayı kabul ettin. İlk sorum çok basit. Son zamanlarda nasılsın? Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ama ben senin nasıl olduğunu daha çok merak ediyorum işin aslı. Çünkü hepimiz heyecanla seni takip ediyoruz. Ben de çok iyiyim. Hatta çok da heyecanlıyım. Çok yakında giyilebilir NFT'lerle OpenSea'deki hesabımı açıyorum. Öncelik tabii ki de sende. Türkiye'nin en önde gelen dijital giyilebilir NFT koleksiyonlarını sahneye çıkarmama az kaldı. Şu an gündeminde neler var? Hepimizin gündeminde ülke ekonomisi dışında tabii e, NFT ve dijital dünyada ve Metaverse'te başka neler yapabileceğimize dair heyecanlı durumlar var. Bunun dışında benim hayatımda, günlük yaşamımda tasarımın her evresi ve bir yandan da bilişim vadisi projeleri var. Bunlar üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Kendini mutlu etmek için neler yaparsın? Benim için özellikle son zamanlarda hele ki İstanbul trafiğini düşündüğümüzde evimden arabasız seyahat etmek büyük bir keyif haline geldi ve o küçük kaçamakları daha çok yapmaya çalışıyorum. Yani o çoğu zaman aradığımız mutlulukların kendi dışımızda olmadığını hepimizin bildiği bir yerde daha küçük, daha bireysel yaşadığın, daha sade mutlulukların daha büyük izleri olduğuna inanıyorum. O yüzden daha çok bunları yapıyorum. Bana biraz tasarım sürecinden bahseder misin? Benimki kıyafetler üzerinden oluyor. Bunlar giyilebilir teknoloji olabilir, günlük yaşam olabilir, beachwear koleksiyonu olabilir ya da kişiye özel çok sıra dışı bir gece kıyafeti de olabilir ya da 3D printed bir başka elbise de olabilir. Ama bunların her biri bende önce bir duyguyla başlıyor. Ve bu duygunun peşine takıldığımda ya da peşine takılmayı tercih ettiğim duyguya dair çalışma yapmaya başladığımda arkası zaten geliyor. Çoğu zaman bu bir seyahat olabilir, bir sohbet olabilir, bir film olabilir, bir fotoğraf olabilir ama bir duygu uyandıran herhangi bir şey olabilir. O duygunun arkasına çoğu zaman devasa koleksiyonları ekliyoruz ve o koleksiyon üzerinden kıyafetler oluşturuluyor, desenler ortaya çıkıyor, kumaş dokularını seçiyoruz. Türkiye'de wearable technology konusunda bir öncüsün. Kimse yapmıyorken sen, moda ve teknolojiyi birleştirerek harika koleksiyonlar çıkartıyordun. Teknolojiyi modaya katma yolculuğuna nasıl girdin? Giyilebilir teknolojinin diyebilirim ki neredeyse adı bile yokken aslında bunlarla uğraşıyorduk. Ve benim için başlangıç noktası tekstil ve moda tasarımının geleceğinin ne olacağını daimi olarak çok merak etmiş olmamdı. Ve bu merakım beni dünyada farklı fuarlara, farklı organizasyonlara, farklı şirketlere ve farklı fabrikalara yönlendirdi. Bunun başlangıcını da rahatlıkla diyebiliriz ki 2005 yıllarında yine sırf merak ettiğim için ve işimle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, tasarladığım koleksiyonlarla da birebir ilgisi olmamasına rağmen merak edip dünyadaki fabrikaları ziyaret etme taleplerimle ve benim bu merakımı ilgi duyan yurt dışındaki fabrikalar, teknoloji üreten ve teknolojik kumaşlar üreten fabrikalar da bana büyük bir mutlulukla kollarını açıp bu bilgilerini paylaştılar. Ama benim o zaman bunları kullanabilecek bir alanım yoktu. Ne zaman ki Türk Silahlı Kuvvetleri beni bir proje için görevlendirdi ve bana ulaşma yöntemleri de bir NASA'ya da teknolojik kumaş tedarik eden uluslararası bir firmayı arayıp Türkiye'de bir tasarımcı sordukları zaman beni bulduklarını öğrendiğimde sanıyorum yıl 2005 yılıydı ve aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu projenin içerisinde tamamen gönüllü olarak çalışmış olmak beni bugüne taşıyan en önemli know-how transferi diyebilirim. Dijital bir influencer olarak ben de fiziksel dünya ve metaverse arasındaki köprüyü kurmaya çalışıyorum. Bir sonraki adımımda giyilebilir NFT'leri gösterebilmek. Kısacası senin bu atılımı yaptığın zamandan bu zamana teknoloji modanın içerisine çok daha fazla girdi. Bu dünyanın modadaki yansımasını nasıl anlatırsın? Ben Metaverse dünyasındaki etkileri tamamen çift taraflı görüyorum. Çünkü birçok kişi aslında buradan yani fiziksel dünyadan Metaverse dünyasına bir şey yapmaya çalışıyorken aslında onun devamında da Metaverse dünyasından fiziksel dünyaya olan bağı atlayabiliyor. Bunun her noktada karşılıklı bir ilişki olduğunu hatırlamak ve kuracağımız her tür tasarım ya da yaklaşımın
Bu akışkan ilişki üzerinden olacağını düşünmek gerekiyor. Giyilebilir teknolojiler, moda, NFT, tamamen avatarların giydiği kıyafetler, hepsi kendi başlı başına büyük alanlar. Oradaki, o dünyada var olmanın getireceği yaşamsal farklı faktörler, belki sağlık alanları gibi bizim yaşamımızda var olan hemen her şeyi farklı bir kategoride değerlendireceğimiz, tüm izlerini orada göreceğimiz yeni bir varoluş alanının bir yandan da buradaki yansıması. Çünkü orada bunu deneyimledikten sonra aslında çok benzerlerini fiziksel yaşamda da deneyimlemek isteyeceğiz. Geçenlerde Türkiye'nin Metaverse konusundaki potansiyelinin çok yükseklerde olduğunu okudum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben şu taraftan bakabilmek istiyorum. Türk tekstil sektörü adına giyilebilir teknolojilerin ülke politikası olarak sahiplenmesi ve buna bağlı olarak var olan içerideki genç zihinlerin doğru yönlendirilmesiyle aynı şekilde Metaverse'e de aktarılabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki projelerde tasarımcılarla yarattığım marketplace'te yapacağım işbirlikleri hep kıyafetlerin dijitalleşmesiyle olacak. Dijital dünyada benim gibi karakterlerin stilini ve tarzını göstermelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden giyilebilir NFT alayım ki sorusuna sen nasıl cevap veriyorsun? Geçtiğimiz günlerde bir dostum, ben Metaverse'de Rihanna konserine gideceğim, avatarım normal kıyafetiyle mi gitsin, ne giyerek gidecek, buna acil bir kıyafet ihtiyacımız var dedi. Dolayısıyla bu bile başlı başına bizim için yeterli bir sebep.